Umarım herkes sağlıklıdır. Dostlar, Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili gün geçmiyor ki yeni bir çarpıcı iddia ortaya atılmasın. Tuğyan'ın annesini öldürmek istemesi konusunda gün geçmiyor ki yeni bir söylem, yeni bir duymadığımız birisinden duymadığımız bir söz, bir açıklama, bir ihbar ortaya atılmasın. Güllü'yü 26 Eylül'de kaybetmiştik. Hatırlıyorsunuz, Çınarcık'taki evinde, 6. kattaki evinden aşağıya düşmüştü Güllü ve hayatını kaybetmişti. Şarkıcı Güllü, çok sevilen, kendi halinde yıllardır tırnaklarıyla kazıya kazıya insanların gönlünü fethetmiş bir kadıncağızdı. Kocasından uzun süre şiddet görmüş, 2 evladını tek başına büyütmek zorunda kalmış, eee, hayat mücadelesi içinde yoğrulmuş bir kadın, çalışan bir anne figürüydü Güllü ve ne yazık ki 26 Eylül'de onu çok şüpheli bir olay sonrasında kaybettik. Hayata gözlerini yumdu. Güllü'nün ölümünden sonra Ferdi Aydın, onun patronu, Güllü'nün patronu, Güllü'yü dedi, çocukları öldürdü dedi. Güllü'yü e, kendi kazayla düşmedi, evlatları öldürdü. Ben bundan şüphe duyuyorum dedi ve ilk açıklamalarında bana yapmıştı Ferdi Aydın. Gelinen noktada dün bir tanık daha ortaya çıktı ve Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili o kadar çarpıcı, o kadar ilginç bir açıklama yaptı ki o açıklamayla ilgili söylemeden, konuşmadan önce Tuğyan'ın söylediği bir söz var. Onu hatırlatmak istiyorum size. Tuğyan annesiyle ilgili olarak Bircan'a, yakın arkadaşı Bircan'a yolladığı mesajlar gündeme gelince ne söylemişti? Onu hatırlatacağım size. Neydi o mesajlar? Bircan'a attığı, ölmüyor abla ölsün. Ne zaman abla ne zaman? Ben ölünce mi? Ne olur bir şey yap. Bu kadın ölsün. Senin çevren çok. Abla ne olur bir şey yap bu kadın ölsün diye. Bircan da bu mesajları Ferdi Aydın'ın yönlendirmesiyle gidip savcıya göstermişti ve anlatmıştı. Tuğyan'ın annesini öldürmek istediğini. Ve Güllü'nün kızı Tuğyan da şöyle savunmuştu kendisini. Akşam kavga edip sabah aynı sofraya oturuyoruz. Ben annemden neden nefret edeyim? Neden nefret edeyim? Bir manası yok. Barışıyoruz yani. Her ailede olan şeyler, her anne kız arasında olan şeyler diye konuyu Tuğyan normalleştirmişti. Hatırlıyorsunuz. Bunu da daha önceki yayınlarda sizlerle paylaşmıştım. Fakat dün öyle bir öyle bir ifşa ortaya çıktı ki ben Osman Yıldız diye video çekti delikanlı. Genç bir çocuk. Bugün o yazıyı tamamen kendi isteğimle paylaştım dedi bu videoda. Hiçbir zorunlu bir şey yoktur. Kimsenin baskısı altında kalmadan. Yarın da savcılığa gidip bugün için söylüyor. Gerekli ifadeyi vereceğim dedi. Osman Yıldız kim? Osman Yıldız Güllü'nün torununun yani Tuğya'nın çocuğunun bakıcısının evladı. Bakıcının oğlu Osman Yıldız. Şöyle söylüyor Osman Yıldız bu yayınladığı arkadaşlar açıklamada kendi Instagram hesabından. Bu Instagram hesabında bizzat bu iş için açmış Osman Yıldız. Çünkü bu iki paylaşım var. Bir video paylaşımı var. Bir de bu açıklama yazısı var. Açıklama yazısından e, okuyorum şimdi size. Tuğyan Güllü Hanım'ın vefatından yaklaşık bir ay önce bana toplam 5-6 kez annemi bıçakla veya silahla öldür yönünde teklifte bulunmuştur. Görüyor musunuz arkadaşlar? Osman Yıldız 5-6 kez Tuğya'nın kendisine annemi
silahla ya da bıçakla öldür diye teklifte bulunduğunu söylüyor. Çok çarpıcı bir iddia. Çok insanın tüyleri diken diken oluyor. Ya bu senin annen yahu. Bana evin arka tarafında bir giriş var. Orayı net gören kamera yok. Aracını park ederken veya aracına binerken onu öldürebilirsin şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Tuğyan bu eylemi gerçekleştirmem durumunda bir daire veririm, burada annenle birlikte yaşarsın şeklinde teklifte bulundu. Bu açıklamam bir ihbardır. Ayrıca savcılığa da ifade vereceğim diyor. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de bir daire vermeyi vaat ediyor. Tuğya'nın üzerine bir daire olduğunu zannetmiyorum. Bugüne kadar hep sevgililerinin e, kendisine verdiği paralarla geçinen, bulduğu paralarla yasaklı madde aldığı iddia edilen, sevgilileri olmasa annesinin vereceği bir miktar harçlık dışında hiçbir geliri olmayan, yani nereden bir dairesi olacak ki? Nereden bir malı mülkü var ki Tuğya'nın? Böyle bir şey vaat ediyor. Şöyle söylüyor bu çocuk aynı açıklamanın içinde, Osman Yıldız denen bu arkadaş, Güllü Hanım'a karşı hiçbir zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir. Olay gecesi bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani Tuğya'nın öldürdüğünü düşünüyor ve tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak yasaklı madde etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. İnsanlar yasaklı madde etkisindeyken arkadaşlar öyle şeyler yapıyorlar ki, öyle çılgınlıklar yapıyorlar ki, öyle yapılamayacak şeyleri yapıyorlar ki, anormal davranışlarda bulunuyorlar ki. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Osman Yıldız'ın açıklamasından devam ediyorum. Benim düşüncem evde tek başına gerçekleştirilmediği yönündedir. Bu açıklamayı yapma nedenim tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Tuğya'nın aleyhinde ifade veren o kadar çok insan oldu ki dostlar, o kadar çok insan oldu ki dayısı da Güllü'nün erkek kardeşi de, erkek kardeşinin karısı da savcıya gidip ifade verdiler. Ve onlar da Tuğya'nı sorumlu tuttular annesinin ölümünden diyebiliyorum. Tuğya'nın benden isteklerini her seferinde reddettim. Helal olsun sana Osman Yıldız. Ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem herhangi bir yere bildirimde bulunmadım. Korkar tabii çünkü Tuğya'nın çevresindeki insanların çok pislik olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Çok çoluk çocuk ama hepsi yasaklı madde kullanan ve hatta yasaklı madde torbacılığı yapan, satıcılığı yapan tipler olduğunu söylüyorlar. Yani yasaklı madde kullanan insanlardan her türlü pislik beklenir ve Tuğya'nın ifade vermemeleri konusunda insanları bu çocuklar üzerinden tehdit ettiği de iddia ediliyor. Sosyal medyada bu konuyla ilgili çok çeşitli söylemler var. Ferdi Aydın da zaten aynı şeyi söylüyor. Tuğya'nın insanları tehdit ettirdiği, etrafındaki ve çete oluşumuyla Tuğya'nın insanları tehdit ettirdiği şeklinde çok iddia var ve bu Osman isimli bu genç de korktum derken sadece bu açıklamayla ilgili kendisinin yalancı duruma düşmekten korktuğunu kastetmiyor. Tuğya'nın da yapabileceklerinden korkuyor ve anladığım kadarıyla Tuğya'nın aleyhindeki bütün bu söylemler, savcılığa gidip insanların ifade vermesi bu çocuğu cesaretlendirdi. Televizyon programlarında, videolarda, YouTube'daki videolarda insanların Tuğyan'la ilgili bildiklerini anlatması bu çocuğu cesaretlendirdi. Ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem herhangi bir yere bildirimde bulunmadım. Bu arada yaklaşık 15-20 gün önce Tuğya'nın ısrarı üzerine, bakın burası çok enteresan, Esra Ezmeci'ye çıkıp
bazı açıklamalarda bulundum. Esra Ezmeci Beyaz TV'de program yapıyor biliyorsunuz ve bu konunun çok üzerine gidiyor. Hemen her gün bu konuyu işliyor. Güllü cinayetinin sır perdesini aralamaya çalışıyor. Her gün bir tanık ilginç şeyler, açıklamalarda bulunuyor Esra Ezmeci'nin programında. 15-20 gün önce Tuğya'nın ısrarı üzerine Esra Ezmeci'ye çıkıp bazı açıklamalarda bulundum. Oradan söylediğim her şey Tuğya'nın bana söylemem için yönlendirdiği ifadelerdir. Düşünebiliyor musunuz? Tuğyan bu çocuğu zorlamış, git demiş, o programa katılmak istediğini söyle, anlatacakların olduğunu söyle ve benim lehimde şu açıklamaları yap o programda diye bu Osman Yıldız'ı, bu çocuğu yönlendirmiş ve çocuk da bunu şimdi itiraf ediyor. Geçen gün diyor o programda söylediklerimi kale almayın demek istiyor. Esas benim Tuğyan'la ilgili söylemek istediklerim bugün savcıya da gidip söyleyeceğim. Annemi tabancayla, silahla ya da bıçakla öldür eve girerken, aracını park ederken ya da aracına binerken şeklinde çok çarpıcı ifade bu. Çok çarpıcı ifade bu. Tuğyan'la ilgili bugüne kadar ortaya çıkan iddiaların en ilginci, belki de en çarpıcısı arkadaşlar, bu çocuğun Osman Yıldız'ın yaptığı bu ifade, açıklama. Savcı kendisini dinleyecektir, bütün bu söylediklerini kaydedecektir ve diğer tanıkların, diğer itirafçıların, şahitlerin ifadeleriyle bunu da dosyaya koyacaktır. Yani şimdi hala hepimizin, herkesin, savcının da beklediği arkadaşlar bu konuda bilimsel çalışmaların neticelenmesi. Bilimsel delillerin önemi çok büyük. Bu tip cinayetlerde, bu tip olaylarda bilime kimse hayır diyemez. Oraya çıkan, eve çıkan, 6. kata çıkıp olay yerinde inceleme yapan 3 tane fizik mühendisi, savcının atadığı bilirkişi, olay yerinde ölçümler yapmışlardı. Bilimsel olarak kendi metotlarıyla Güllü'nün oradan nasıl düştüğünü tespit etmek için ve aşağıya inip düştüğü yerde de ölçümler yapmışlardı. Bunlar fizik mühendisi ve bu ölçümlerin sonunda atılarak mı düştü oradan yoksa kendi kaydı da kazayla mı düştü aşağıya? Bunu ortaya çıkaracaklar, raporlarında yazacaklar. Bu bilimsel raporun tamamlanması bekleniyor. Bir de beklenen video kayıtlarındaki, kameralardaki sesler, o seslerden yola çıkarak olay anının nasıl gerçekleştiğini bilimsel olarak o ses analizini yapan uzmanlar bir rapor hazırlayacaklar. O kayıtlardaki seslerle evde o anda olduğu düşünülen Tuğyan ve arkadaşının sesleri karşılaştırılacak. Tuğyan'dan ve arkadaşından Sultan'dan normal hayatta da sesler alındı. Ses analizleri yapılmak için çıplak sesler alındı ve o seslerle o kameradaki kayıtlar karşılaştırılacak, ölçümler yapılacak, bilimsel olarak hangi konuşmanın kime ait olduğu, dakika dakika, saniye saniye kimin ne söylediği, Güllü'nün ne söylediği, Tuğya'nın ne söylediği, o odada Sultan'ın ne söylediği, hangi saniye ne söylediği, düşme öncesi ve düşme anında insanların ağzından çıkan kelimeler, her şey inceleniyor ve bu bilimsel çalışma tamamlandığı zaman tüm bu tanıkların ifadeleriyle ve Tuğyan'ın lehine de elbette konuşan olmuştur diye düşünüyorum. Tuğyan da kendi çevresinden tanık, şahit, kendisiyle ilgili iyi şeyler söyleyecek insanları savcıya göndermiş olabilir. Savcı hepsini birden inceleyip bir fikre varacak arkadaşlar. Bunun için de artık fazla bir zaman yok. İşin sonuna gelindiği şeklinde bilgiler geliyor. Çok yakında gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyorum ben de. Dostlar, mesajlarınıza bakıyorum.
kızı yapmadıysa bile diyor Friosellente, kız para, sen aşağı sana para veririm demiş olabilir. Kendini de atmış olabilir. Caner merhaba, moderatörüm Caner. Güllü bunu hak edecek ne yaptı diyor. Güllü bunu hak edecek bir şey yapmadı ama kızına göre kendisinin kızının yaşantısına karışması, kızının hayatını kısıtladığını düşünmesi kızı için yeterli bir sebepmiş. Demek ki kızının evli bir insanla beraber olmasını istemiyordu. Kızının sevgilisi de Kervan Bey de evli. Güllü onunla birlikte olmasını yasaklamıştı ve bundan dolayı da annesi de eee, sürekli olarak isyan halindeydi. Maurice Tanya, umarım diyor, DJ Öztürk maalesef en başından polis çok safsakladı bu işi. Neden bu kadar uzun sürüyor bu konu? Arzu Melter, kolay değil, yani kolay değil. Sonuçta bir insanı cinayetten tutuklayacaksın. Eee, tamamen emin olmak istiyor savcı. Daha sonra istinafa gittiği zaman, Yargıtay'a, yüksek mahkemeye gittiği zaman karar bozulmasın, tabii ki. Çok değerlisin, sizi çok seviyoruz diyor Gökçe. Teşekkür ederim Gökçe. Yeşim Ulusoy kim yapmış tam olarak? Yani şu anda bütün oklar Tuğyan'ı gösteriyor, kızını gösteriyor. Tuğyan Osman'ı yönlendiren acaba arkadaşlarından birkaçını kurye olarak kullanıp ihbar etmiş olabilir diyor bir arkadaş. Arzu bu kadar şahit varken neden tutuklu değil bunlar? Eee, sabah böyle iddialar çıktı malum diyor Mervis Tanya. Seyhan Soylu siz emin olmadan net konuştuğunuz için sizi eleştirmiş. Neyi bekliyorsunuz fazla? Fatma Ömer çok tatlısınız diyor. Fatma iyi yayınlar Bilal Bey erkencisin diyor. Yo, normal saatte canlı yayın açacağım. 19'da canlı yayın açacağım arkadaşlar. Meral Bildik. Saat 19'da açacağım. Genel olarak magazini ve bu konuyu konuşmak için. Fatma, Serkan, bu marjinal hayatlar dizilerde sürekli insanlara pompalanıyor. Evli biriyle neden ilişki kurulur anlamıyorum. Evli biriyle neden? Ama Evlisin şarkısını hatırlıyor musun Yıldız Tilbe'nin Serkan? 24 sene evvel yapmıştı, 25 sene evvel yapmıştı o şarkıyı Yıldız Tilbe. Evli bir insana aşık olmuştu. Bu akşam yayında onu konuşacağım saat 19'da. Yıldız Tilbe ile ilgili bir konu var. Bu konuyu evli bir insanla aşk yaşadığını orada konuşacağım. Televizyonda görmek istiyoruz diyor Sertaç. Görüşmeler oluyor Sertaç ama şu anda beni memnun edecek bir neticeye varamadım. Bakalım kısmet. Böyle de çok mutluyum. O kadar işimi severek yapıyorum ki sadece YouTube'da değil diğer platformlarda da varım. Instagram'da da beni takip et. Bilal Özcan Official. Tuya'nın enerjisini hiç sevmedim diyor Ateş Toprak. Senin dışında başka mod yok Caner Tuzcu. Tek moderatör sensin. Caner Tuzcu, sana birisini söyleyeceğim. Yanlışlıkla silmiş olabilirsin onu. Onu bir geri al, olur mu? Akşam söyleyeceğim. Dün gece bana yazdı bir arkadaş. Onu bir geri al, olur mu Caner? Yanlışlıkla silmiş olabilirsin belki. Bir şans daha verelim o arkadaşa. Akşam yayında söyleyeceğim saat 19'da. Caner. Bilal Bey, Mert'le ilgili kafamızı bulandırdılar. Akşam yayında konuşacağız. Bilal Bey çok güzel enerjiniz diyor Gülten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Sizlerle Caner adını kaydettim ama bu cep telefonunda. Şu anda cep telefonuyla yayın yapıyorum. Yayından sonra bakarım. Şey yaparım Caner. Akşam yayında sana söylerim adını. Venüsyen 88 Bilal Bey canlı yayını sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederim dostlar. Ben de sizleri çok seviyorum. Fiyon sen de gömleğiniz çok yakışmış. Nazar değmesin. Sağ ol güzel kardeşim. Eksik olma. Caner Tuzcu başka mod yok diyorsun ama benim dışımda engelleyen oluyor. Senin dışında kimse engelleyemez. Moderatör sensin Caner. Senin dışında engelleyen varsa sen de onu engelle. Senin yetkili sensin. Yetkili moderatör. Başka moderatör yok. Senin dışında Caner Tuzcu ne yetkili ne yetkisiz moderatör yok. Tek moderatör sensin. Eğer başka engelleyen varsa kim olduğunu öğren.
şikâyet ederim YouTube'a. Nasıl böyle bir şey olabilir? Olamaz, mümkün değil ya. Bana selam veren dostum, SC2339. Abi Ayşe adım. İsim biraz zor, kusura bakmayın. Evet. Ne manaya geliyor ismin? Ayşe. Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Akşam yayında konuşalım. Bu Tuğyan konusu çok çok ilginç. Şarkıcı Güllü'nün vefatıyla ilgili kızının yaptığına dair iddialar çok çok kuvvetli. Ben her zaman söylüyorum, ispatlanana kadar, mahkemede ispatlanana kadar herkes masumdur. Çünkü yasalar da böyle söylüyor. Herkes suçsuzdur. Eee, Mahkemede ispatlanana kadar, hüküm giyene kadar, Tuğyan'ı da böyle iddialar aleyhinde çok kuvvetli ama şu anda suçlu budur diyemiyoruz. Savcı bile diyemiyor. Dese zaten gözaltına alır ve mahkemeye çıkıp tutuklanmasını sağlar. Onun için paylaşım yaparken, konuşurken bunların, kesin olmadığını ama %99 ihtimallerin onun aleyhinde olduğunu da söylemek lazım. İspanyolca sıcak soğuk demek, öyle mi? Peki. İspanyolca. Vallahi Bilal Bey, size henüz tek doğru adres. Çok teşekkür ederim. Sağ olun güzel dostlarım. Akşam saat 19'da İpek Canbulat'la Astro Magazin, İpek'le Astro Magazin yapıyoruz. Değişik bir format. Hiç kimsenin yapmadığı bir format. Astroloji magazin yapıyoruz. Ünlü astrolog İpek Canbulat'la birlikte olacağız. Huzurlarınızda olacağız dostlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.